Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bilgilerle karşınızdayım. Konumuza geçmeden önce, daha doğrusu konularıma geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ben size aktardığım birçok şey inandığım, sizinlediğim ve gerçek olduğunu düşündüğüm bilgilerdir. Ya da gerçeğe ulaşmak için verdiğim çabadır. Bu bilgiler birçok gerçeği görmenizi sağlayacağına eminim. Şimdi konularımıza geçelim. Uzaylılar var mı? UFO'lar gerçek mi? UFO'lar hızlı hareket eden teknolojiye sahip. Peki bu insan biyolojisine uygun mu? Tabii ki değil. Niye biz insanız demeye çalışıyorlar? Neden bir giz ardındalar? Şu anda biz aslında insanız sinyali veriyorlar. Kendini gizlemeye çalışıyorlar. Neden bu durumu perdelemeye ihtiyaç duyuyorlar? Korktukları ne? Şu durum beni doğruyu bulmamı kolaylaştırdı. UFO'lar insan biyolojisine uygun değil. UFO ne kadar basıncı azaltma teknolojisi olsa da insanoğlu hıza müsait bir bünyeye sahip değil. Dikkatinizi belki çekmiştir. Rüyada UFO görmek karşılığı nedense müthiş bir hayal gücünüz olduğunu gösterir ifadesi vardır. Bu da şunu gösteriyor. Bunu yorumlayanlar uzaylı varlık dediğimiz tarafından yorumlanmaya kodlanmış. Bizim bilmemizden korktukları ne olabilir sizce? Kur'an-ı Kerim'de Necm, Yıldız Suresi 49. ayeti şu şekildedir. Ve ennehu huve rabbuş şira. Şira'nın Rabbi de odur der. Bu yıldızın önemi büyüktür. Yaradan tek bir harfi bile Kur'an-ı Kerim'de nedensiz vermemiştir. Uzaylı varlıkların olduğunu ifade etmek için bence bir çıkış yoludur. Yaradan nedensiz hiçbir varlığı yaratmaz. Lakin insanoğlu haddini aşarak yeni varlıklar yaratma çabasına girer. Bu çabası kötü sonuçlar doğurur. Yaratmak Allah'a mahsustur. Şira'nın Rabbi de odur ayeti aslında bize neyi anlatmaktadır? Necm, Yıldız Suresinde yer alan neyi ifade etmektedir? Tüm kainatı yaratan Allah, Şira'dan bahsetmesi insanoğluna bir hitap mı, yoksa Şira'daki varlıklara bir hitap mıdır? Elbet doğruyu Allah Celle Celaluhu bilir. UFO'lar zaman içinde gelişmeler göstermiştir. Ne kadar gelişme gösterdiğini bilemesek de teknolojileri bizden daha fazladır. Dünyanın uydusu Ay tehlikeli bir yapıya sahip olduğundan kesinlikle müdahaleden kaçınılmalı. Dünyanın dengesi asla bozulmamalıdır. Ayın gizemi üzerine düşmemeli, yanlış fikirlere kapılmamalıdır.
Şunu unutmamalıyız. Ayda uzaylı varlıklar varsa, başka bir gezegende de varsa ve bunlar birbirleriyle savaş halindeyse hangi tarafın iyi, hangi tarafın kötü olduğunu bilemeyiz. Bu dengeyi bozmamız dünyanın durumun tehlikeli bir hal almasına sebep olabilir. Uzaylı varlıkların bir giz ardında tutulması onların gerçekliğini ispatlamaktadır. UFO'ların çeşitli olması da üstünde durulması gereken bir konudur. Bazı UFO dediğimiz uçan cisimler zaman yolculuğu yapabilmektedir. Bu araçların hepsi uzaylı varlıklar tarafından değil, insanlar tarafından kullanılmaktadır. UFO'larda da bu ihtimal olabilir. Bu konu üzerinde ciddi bir şekilde durulmasını tavsiye ediyorum. Doğru bir teknolojiye sahip olmak buna bağlı. Şimdi size bir filmden söz edeceğim. Proximity filminde ilginç dokletik anlar var. Uzaylılar zaman ötesine geçebiliyorlar. Hz. İsa'yı arıyorlar. Bunu arama sebepleri iyi ya da kötü, net olmasa da yaşamın kaynağı olarak Hz. İsa'yı görüyorlar. Burada ilginç olan Hz. İsa'yı çarmıhta değil, gökyüzüne çekilirken görsellemeleri. Dikkat çekici bir yanı da NASA çalışanından bahsetmesi. Bu konuda yönlendirme var mı? Yoksa gerçek mi? Şunu belirtmeliyim. Bu sır perdesini aralayacak varlıklar yine uzaylılar. Uzaylılar bu araştırmaları kimin için yapıyorlar? Gerçek bir varlık mı yoksa laboratuvar ortamında mı yapıldılar? Peki bu teknolojik bilgileri nasıl sahip oldular? UFO'ların hız seviyesinin insanlara uygun olduğunu pek düşünmüyorum. Telepatik güçleri beyin yapılarının daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. İnsan beyni buna müsait değil. İnsanın mutlu olma sebebi belki de bu. İnsan kapasitesini zorlamak, ateşle oynamak gibi. Bu uzaylı varlıkların insan olmadığını gösterir. Uzaylı varlıkların gen araştırması ya birine ulaşmak için ya da birini iyileştirmek için olabilir. İnsanoğlu dünya dışında yaşamaya müsait değildir. Dünyaya eş bir gezegen olursa belki. Başka bir gezegen insanoğluna zıt özellikler barındırır. Gezegen araştırmak yerine yaşanabilir dünyayı korumak gerekir. Hz. İsa insanüstü diye tabir edebiliriz. Hz. İsa başka gezegende yaşayabilir. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Yer altında yaşayan varlıklar, yani cinler, hakkında az da olsa bilgi sahibiyiz. Lakin bu bilgilerde teknolojik bilgiler yer almamaktadır. Zaten bunu da gereksinim duyduklarını sanmıyorum. Boyutlar arası varlıklar olduğundan teknoloji ile değil de geçiş kapısı ile bu dünyada görünürlük kazanmak istediklerini düşünüyorum. İnsanoğlunun şeytan gibi kibirlenip tüm kainatta tek olduğunu düşünmesi yanlıştır. Mütevazı bir yaklaşım sergilemeli, olasılıkları kesinlikle değerlendirmelidir. Hiçbir varlığa %100 güven duyulmamalı, temkinli yaklaşılmalıdır. Uzaylıların varlığı, Yaradan'ı sorgulamaya sebep değil, Yaradan'ın kudretini gösterir. Yaradan, iblisi de yaratmıştır. Ve meleklerin başına koyduğu halde kibrinin kurbanı olmuştur.
İnsan da bu yanılgıya düşmemelidir. Bunların konumuzla çok yakından alakası vardır. Uzaylı varlıklara inanmak, yani var olduklarını kabul etmek, dinsizlik değil, Yaradan'ın sonsuz gücüyle yapabileceklerinin zerre kanıtı olabilir. Bu varlıklar şeytanla ya da insanla anlaşmalar yapmış olabilirler. Ne olursa olsun bir bilim adamı edasıyla yaklaşmalı ve imanımızdan şüphe etmemeliyiz. UFO'ların çeşitliliği farklı ırklar olduğunu ya da uzaylıların kendi aralarında aynı dünya devletleri gibi ayrıldığını gösterir. Peki niye saldırmıyorlar diyeceksiniz. Bizden istediklerini bu şekilde alamayacakları için olabilir. Barışçıl olanlar buna engel olmuş olabilir. UFO'lar belli bir ışık sistemine sahip. Yer çekimini engare etme özelliğine sahip ve sabit bir şekilde havada durabiliyorlar. UFO dediğimiz her cisim sadece uzayda gezinmek için değil. Dünyanın çekirdeğinden elde ettikleri bir bileşim var. Bunu ölçülü aldıklarına inanıyorum. Aksi halde dünya yer çekiminde sorunlar yaşardı. Dünyaya zarar verme peşinde olmadıklarını ve insanlara ise güvenmediklerini söyleyebilirim. Bu teknolojiyi de isteyerek değil, zor durumda kalınca verdiklerini düşünüyorum. Yapı olarak barışçıl olanları fazla lakin tehlikeli olan uzaylı varlıklardan varmış gibi gözüküyor. Hatta bu uzaylı varlıklar dünyayı yok etmememiz için müdahalede bulunduklarını düşünüyorum. Bazı UFO diyebildiklerimiz zaman yolculuğu yapan uçan cisimler, lakin uzun süreli kalamadıklarını söyleyebilirim. Hiçbir varlık kendi zamanı dışında uzun süre hüküm süremez. Allah'ın izin verdikleri hariç. Zaman paradokslarla değişken yapıya sahip karmaşık bir anatomisi vardır. Zaman paradokslarla değişken yapıya sahip karmaşık bir anatomisi vardır. Zaman yolculukları delirtme seviyesine getirir. İnsanoğlu zaten yapı bakımından buna müsait değil. Uzaylıların yaşayış tarzı ise insana uygun değildir. Biz insanları o yapıya sokmak, yok etmekle eş değerdir. İnsanoğlu farklı bir yapıya sahip olsaydı, diğer gezegenlerde yaşamak için hiç zor olmazdı. Diğer gezegen veya gezegenlerde yaşayan varlıklar dünyada yaşaması zordur. Lakin dünyada doğmuşlarsa ya da DNA'ları ile oynandıysa başka. Yine de her şeyi sorgulayacaklar ve neden arayacaklardır. UFO'ların teknolojisini anlamak için tüm bunları bilmek gerekir. Şuna açıklık getirme ihtiyacı duyuyorum. Uzaylıların bu kadar çok gelişmiş teknolojiye sahip olmaları ve araştırma merakı ya da baskın geni Yaradan'ın onlara vermiş olduğu bir özellik. Peki Yaradan bunun için onlara vermiş olabilir? Tabii ki İslam dinini onların da öğrenebilmesi için. Tabii bu onların insanın biyolojisini araştırma hakkı vermiyor. Nasıl her insan farklı özellik, merak ve yetenekle doğuyorsa, uzaylı dediğimiz varlıklarda baskın bir araştırma geni var. Allah elbette bu varlıklara da doğru ve yanlış ilmini verdiğine inanıyorum. Ancak hırslarının
kurbanı olduklarını da düşünüyorum. İnsanoğlu da yeteneğini çözmeli ve hayat rotasını buna göre çizmelidir. Asıl başarıyı böyle yakalar. Şimdi kısaca değindiğim bir konuyu tekrar dönmek istiyorum. UFO'ların hepsi uzaylıların kullandıkları değil, uzaylı varlıkların kullandığı hızlı, görünmez olabilen ve sabit durup tabii ki gökyüzünde çok hızlı hareket edenler. Bir de tahminen insanların kullandıkları havada durabilen, zaman sıçramaları yapan uçan cisimler var. Bunların çok hızlı gidemediklerini ve zamanımızda kalabildiklerini düşünmüyorum. Çok kısıtlı bir zaman içinde şu anki zamana gelip tekrar kendi zamanlarına döndüklerini düşünüyorum. Zaman henüz çözemediğimiz bir paradokstur. Tabii çözmemizde ne kadar iyi olduğu tartışılır. Uzaydan gelen UFO'lar soğuk hava dalgası oluştururken yeryüzü çekirdeğine yakın olanlar sıcak hava dalgası oluşturuyor. Zaman yolculuğu ile son bir veri de dünyanın belli bir yeri manyetik alan içinden geçmesiyle gerçekleşme ihtimali yüksek. Bir varsayım üzerinde düşünelim. Bizi dünyaya kapattıklarını ve bir deneye tabi tuttuklarını varsaysak, ilk soru bu onlara ne kazandıracak olurdu. Neyi kaybettiler ki de bu durum geri kazandırabilir. Biraz da renkler üzerinde durmak istiyorum. Yaradan renksiz değil de ya da siyah beyaz gri değil de tüm renkleri bizler için vermiştir. Yaradanın her varoluşunda büyük hikmetler vardır. Kan vücut dışına çıktığında kırmızı, vücut yani damarlarımızda iken yeşilimsi bir yapıda görmekteyiz. Sezgilerim sonucu diyebilirim ki vücut içindeyken kanımızı düzgün işlevini görmesi için yeşilimsi meyve veya sebze veya otlar fayda sağlamakta. Tabii ki bu konuda araştırmalar yapılmalı ama henüz kanın daha ince analizini yapamıyoruz. Peki vücut yara aldığında, kanımız aktığında kırmızı görmemiz bize neyi anlatıyor? Böyle kan aktığında iyileşmemiz için kırmızı yiyecekleri mi, otları mı tüketmeli ya da yaranın hızlı iyileşmesini sağlayan formül mü gizli bu hikmette? Renkler ve şekiller ama Yaradan'ın yarattıklarında var olan gizler. Yaradan her şeyin çaresini aslında insana vermiştir. Ya baktığımız yer yanlıştır ya da inancımız zayıf. İnsanlar iyilik içinde çare arasalar ve bu konuda Yaradan'ın yol göstereceğine inansalar her konuda büyük bir çığır açarlar. Tek amaçları para olmazdı. İnsanlıklarını gereksiz çıkar savaşlarında harcamasalardı, inanın dünya büyük bir refah yeri olurdu. Elbette sıkıntı yine yaşanırdı. Lakin Yaradan, çalışan, düşünen, inanan ve çabalayan hiçbir insanı bu halini ödülsüz bırakmazdı. Asi bir tavır içinde olan halimizde bile bizlere bu dünyanın
nimetlerinden veriyor. İmtihan derken zoru değil, iyiliği öne çıkarmak olması sık. Haksızlık ne kadar yanlış bir durum ise her şeye boyun eğmek de o kadar yanlış. Mücadelesiz kazanılmaz hiçbir savaş. Her zoru gördüğümüzde eğilmesin asil baş. Şimdi arkadaşlar Alois kehanetinden bahsetmek istiyorum size. Bu konu üzerinde önceden durmuştum. Ama şimdi ayrıntılı bir şekilde durmak istiyorum. Alois kehaneti analizini yapacağım size. Yapabildiğim kadar. 3. Dünya Savaşı. Her şey barışı çağırıyor. Yani bu anlatmak istediği burada barışın olması gereken bir zamandan bahsediyor. Shalom, shalom. Barış, esenlik anlamına geliyor. İbranice söylemiş. Büyük ihtimal bu durumun bu konuyla alakası var. Yani asıl kökeni burası oluyor. Her şey ortaya çıkar, açık olur. Sırların ifşa olacağını söylüyor. Orta Doğu'dan savaş alevlenir. İlk kıvılcım yeri Orta Doğu. Başlangıç yerinin orası olacağını ifade etmiş. Büyük deniz güçleri. Birden fazla devletten oluşmuş deniz kuvvetlerinden bahsediyor. Çünkü büyük deniz güçleri diyor. Akdeniz'de düşmanlarla karşı karşıya kalır. Burada bahsedilen sanki başka dünyadan saldıranlarmış gibi ifade kullanılmış. Yani düşmanlar. Kim kiminle düşman veya böyle bir açık bir net bir şey söylenmemiş. Sanki bilinmeyen bir düşmanmış gibi gözüküyor. Ve bu Akdeniz'de büyük bir gerginliğin olacağını ifade etmiş. Ya da kendisine göre bu saldıranlar asıl düşman veya düşman. Durum oldukça gergindir. Dünyanın gerginlik ortamında olduğunu ifade etmiş. Fakat asıl kıvılcım Balkanlarda hareketlenir. Balkanlarda olacak bir olayın bu savaşı başlatacağını belirtmiş. Yani büyük savaşı. 3. Dünya Savaşı'nın. Büyük bir şeyin düştüğünü görüyorum. Bu düşen neyse dünyaya ait bir şey değil. Ne düştüğünü ifade etmemiş. Büyük olduğunu ifade etmiş. Büyük olduğunu ifade ettiyse gerçekten tüm dünyayı etkileyecek bir şey bu. Hemen yanında kanlı bir hançer duruyor. Savaşın olduğu bir yere düşeceğini söylemeye çalışmış. Kanlı hançer derken. Kanlı bir hançer sıcağı sıcağına bir savaş anlamını taşıyor. Sonrasında darbe etkisi çok açık olacak. Ya bu düşen şey neyse onun etkisinden bahsediyor ya da dünyada bir darbe yapılacağını, dünyaya bir darbe yapılacağını söylüyor. Her iki durumda da etkisinin belirgin olacağını belirtiyor. İki kişi hiyerarşik sırada, 3. sırada olan birini öldürüyor. Bu iki kişi başkalarından para aldılar ve bu yetkiliyi öldürmek için bu parayı kullandılar. Katillerin birisi ufak tefek, siyahi bir adam, diğeri biraz daha uzun ve açık renkli. Bence bu olay Balkanlarda gerçekleşecek. Fakat bunu tam olarak söyleyemiyorum. Burada
hiyerarşik sırada dediğine göre baya güçlü kimselerden bahsetmiş. Bunlardan birinin öldürüleceğini söylüyor. Bu olayın intikamı hemen gelecek. Bu kişinin öldürülmesinin ardından ortalık daha da karışacağını ifade etmiştir. Uçsuz bucaksız su üzerinden, yani okyanustan. Ancak Sarı Ejder, Alaska ve Kanada'yı aynı günde işgal edecek. Bu savaşta başka ülkelerin de kapışacağını ifade etmiş burada. Çünkü her bir seferinde farklı farklı ifadeler kullanmış. Gelişleri çok da uzak değil ve sonrası sarı toz yağmuru yağacak. Sarı toz yağmuru kimyasal saldırıdır. Altınşehir yok edildiğinde bu olay başlayacak. Saldırıya uğramış çok değerli bir şehrin yok edileceğini belirtiyor. Yani burada bu şehre saldırılıp yok edilecekmiş. 3. Dünya Savaşı'nda. Bu konuda tahminler var elbette. Beyaz Saray olduğunu söyleyen var, Kudüs olduğunu söyleyen var, İstanbul olduğunu söyleyen var. Yani benim tahminlerim de yani sezgilerimde çok Altınşehir dediğine göre yani Kudüs ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. ABD'nin büyük şehrini roketlerle yok edilecek. Batı bölgeleri Asyalılar tarafından işgal edilecek. Burada belirtilen şey ABD'ye birden fazla devlete saldıracağını, bir sarı ejder ifadesini kullanmıştı. Şimdi de Batı Asyalılar demiş. Ve birçok yerini işgal edileceğini söylemiş. Fakat bu işgalciler geri püskürtülecek. İkinci işgal, yani bu anlattığımız işgal geri püskürtüleceğini ifade ediyor. Yani Asyalıların geri püskürtüleceğini ifade ediyor. 3. Dünya Savaşı kesinlikle gelecek ama yılını öngöremiyorum. Burada bastıra bastıra kesinlikle ifadesini kullanmış. 3. Dünya Savaşı yaşanacağını söyledikleri gerçekleşince belireceğini ifade etmiş. Kesinlikle gelecek derken burada sanki bir şeyi anlatmaya çalışmış. İnsanlar böyle bir şeyin olacağına inanmadığı bir zamanda olacağını ifade ediyor. Yani beklemedikleri. Olur da bu olmaz diye düşündükleri zamanı kastediyor olabilir. O yüzden bastırarak söylemiş olabilir. Milyonlarca insan tarafından bu gözlemlenecek. Gözlemlenecek dediğine göre, milyonlarca insan tarafından gözlemlenecek dediğine göre bu savaşın her yerde olmayacağını gösterebilir. Çünkü gözlemlemek için insanların karşıdan izlemeleri gerekir. Gökyüzündeki işaretler öncesinde olacak. Gökyüzünde çeşitli işaretler olacağını söylüyor. Bunun ne olduğunu zaman içinde öğreneceğiz. Yalnız bu her zamanki olan şeyler değil. Güneş, ay tutulması bildiğimiz bir şey değil. Farklı bir işaret. Gökyüzündeki işaretler öncesinde olacak. Gökyüzünden ya bir şeyler geleceğini ifade etmiş. Bu yüzden işaretler demiş olabilir. Hasat zamanından hemen önce yağmurlu bir gecede başlayacak diyor. Hasat zamanı yer ve iklim durumuna göre değişmekte. Mayıs ayı olduğunu düşünüyorum. Ben sezgilerim Mayıs diyor arkadaşlar. Yağmurlu bir gecenin ardından geleceğini ifade etmiş. Sarı ejdere inanan bir halk. Halkın hançerlediği bir hayvan. Hançerdeki eti yiyen bir insan. Yani sarı ejder tabirindeki kimse buna inanan bir halk var. Ve halkın zarar verdiği
bir varlık var. Ve bundan faydalanan kimseler var. Burada bir tabir kullanmış olabilir. Betimleme yapmış olabilir. Mecaz yapmış olabilir. Şimdi salgınla ilgili de bir kehaneti var. Tüm ülkeyi kaplayacak bir salgın. Tüm dünyaya yayılacak bir salgın. Ne yaşayan yaşayabilecek bundan sonra, ne ölen ölebilecek kolayca. Nefeslerle dolacak ciğer, ciğerlere dolacak salyangoz suyu. Büyük bir salgından bahsediyor. Koronadan bahsediyormuş gibi gözüküyor. Ama ne yaşayabilecek bundan sonra derken bence bu daha tehlikeli bir durumdan bahsediyor. Yani bunu üzülerek söylüyorum arkadaşlar. Hani ne ölen ölebilecek kolayca. Yani bu salgın öldürmeyecek ama yaşatmayacaklar. İkisi arasında kalan bir durumdan bahsetmiş. Ben bunu şu şekilde düşündüm. Birçok insana hala saçma geliyor ama insanlar üzerindeki virüsleri deneme çabası maalesef kötü sonuçlar doğuruyor. Ben zombilikten bahsettiğini düşünüyorum. Çünkü her şey birbiriyle bağlantılı. Şu anda koronada yaşama gibi bir sorunumuz yok. Ama salyangoz suyu derken onu kastetmiş de olabilir. Ciğerlere dolacak salyangoz suyu. Salyangoz suyu yani ciğerleri kaplayacak, nefes alamayacaksın diyor. Ama ne ölen ölebilecek kolayca, ne yaşayan yaşayabilecek bundan sonra. Buradaki ifade çok korkutucu. Yani dikkatli olunmalı. Nefeslerle dolacak ciğer derken tek nefesin yetmediğini ve ciğerin salyangoz suyunu andıran sümkümsü bir sıvıya maruz kalacağını ifade etmiş. Ve son kehanet. Amerika'nın son başkanı Amerika'nın sonu olacak. Göklerde aranılan hayat saklanan karalarda çıkacak. Amerika'nın son başkanı diyor. Amerika'nın sonu olacak. Demek ki bir son başkanın Amerika'yı tümüyle bölünmesine sebep olabilir. Başka bir şey olabilir. O kadarını net söylememiş. Gezegenlerde aranan yaşama alanı. Eriyen buzlardan çıkan karalarda olacak. Saklanan karalar şu anda. Saklanan karalar neresi oluyor? Tabii ki buzların eridi. Orada yeni hayatın başlayacağını söylüyor. Yani aranılan hayat aslında orada. Boşu boşuna gezegen arama telaşına girmeyin diyor. Gezegenlerde yaşamak böyle göründüğü kadar kolay değil diyor. O yüzden bir çıkış yolu varmış aslında. Yeni dünya yanı başımızda, keşfedilmemiş kıtalarda bulunacak. Bunu ifade etmiştim. Buzların erimesinin ardından yeni dünya ortaya çıkacağını, bu yerlerin yaşanması daha kolay yerler olacağını ifade ediyor. Şimdi ise başka bir varsayım üzerinde durmak istiyorum. Bu benim için önemli bir durum arkadaşlar. Yine de ben bunu ifade etmek istiyorum. Dünyayı tehdit eden bilinmeyen bir güç var diyelim. Ne olduğunu bilmiyoruz. Peki ne yapmalıyız? Her söylediğini yapmamız mı doğru? Hiçbir savaş her şeyi kabul etmekle kazanılmamıştır. İnsanoğlu bu durumda ne yapmalıdır? Bu düşmanın kim olduğunu anlamak için ya blöf yapılmalı ya da bir yem atılmalıdır. Ne olursa olsun yaşanacak tek bir dünyamız var. Boyun eğmek yerine gerçekle yüzleşip
tavrımızı koymamız lazım. Elbette bilinen bir düşmanla savaşmak, bilinmeyen bir düşmanla savaşmaktan iyidir. Yine de her düşmanın zayıf bir noktası vardır. Bunu bulmanın yolu kendisini belli etmesini sağlamaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bilgilerim sizlerin aydınlanmasına vesile olur ya da bazı gerçekleri daha iyi kavramanıza yardımcı olur. Teşekkürler.